Selamünaleyküm kıymetli dostlar, Dost TV'nin değerli izleyicileri ve seyircileri. Yepyeni bir çocuk ve aile rehberi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim bugün yine birbirinden farklı sorularınızı ve konularınızı cevaplandırmaya, paylaşmaya, karşılık vermeye çalışacağım. Biliyorsunuz her hafta çocuk ve aile üzerine burada bir araya geliyoruz ve mümkün mertebe değinmediğimiz konulara, spesifik sizin sorularınıza değinmeye çalışıyorsunuz. Ciddi bir arşiv birikiyor. Umarım istifade ediyorsunuzdur. Bugün direkt programıma sizden gelen soruları hemen cevaplandırmaya başlayarak devam etmek istiyorum. İlk sorumuz Canan Hanım'dan. 22 aylık bebeğim var. Çok fazla emmeye düşkün. Ne olur yardımcı olun, nasıl bırakacak bu çocuk? Evet, sütten kesme süreci, çocuğun konuşma süreci, yeme alışkanlığı düzenleme ve gelişme süreci, tuvalet alışkanlığı süreci, yataktan ayrılma süreci, odasının ayrılma süreci, bu ilk dönem erken çocukluk dönemi dediğimiz 0-3 veya 0-6 yaş dönemi, özellikle 0-3 yaş döneminde çok önemli konular. Bunlardan en önemlilerinden birisi de sütten kesme süreci. Eğer sağlıklı bir anne çocuğunu sağlıklı bir şekilde emzirmesinde bir engel yoksa ortalama 24 ay kadar çocuğunu emzirebilir diyoruz. Burada sadece sütün çocuğu doyurabilmesine vurgu yapmıyoruz. Yani bazı araştırmalar gösteriyor ki 0-6 ay ya da 12 ay doyurucu ve geliştirici özelliği var anne sütünün. Ondan sonrası biraz daha etkisi hafifliyor, azalıyor. Ek gıdalarla birlikte bu süreci biz takviye etmiş oluyoruz. Ama bizim bir de çocuğun anneyle bağlanma diye ifade ettiğimiz emzirme süreci esnasında o özellikle 3 tane aktifleşme alanı var. Ten teması dediğimiz dokunmak, sevmek, konuşmak, seslenmek ve göz göze gelerek çocukla anne arasında oluşan bağı en güzel şekilde karşılayan etkenlerden biri olduğunu ifade ediyoruz. O yüzden sadece emzirmeyi kuru bir karın doyurma, nasıl olsa doymuyor canım niye bu kadar çok üzerine gideyim demeden imkan, şart, sağlık el verdiği müddetçe ilk 24 ay sürdürmemiz çocuğun gelişimine, ruhsal gelişimine özellikle sadece kemik gelişimine, boy gelişimine değil faydalı olur. Tabii emzirme sürecinin şöyle 15, 17, 18, 19. aylarında çocuğun biraz daha emme refleksleri zayıfladığı için sanki daha sık, daha kısa ama çok fazla emmeye düştüğünü ifade ederiz. Yani 17 aylık, 19 aylık daha fazla yarım saatte bir örneğin veya işte 15 dakikada belki neredeyse sanki hiç bırakmayacakmış gibi gelir. Anne ve çocuk arasındaki o süreç aslında bazı belki de kendisiyle veya eşiyle veya normal hayatında birazcık sıkıntıları ve sorunları varsa çocuk ister istemez bir yük gibi gelebilir. Aslında çocuğun burada ömür boyu anne sütü alma gibi bir ihtimali yok. Yani ömür boyu sizi emme talebinde bulunmayacak. Emzirmeniz ömür boyu devam etmeyecek ama öyle oluyor ki herhalde değil mi? Sanki çocuk hiç sizi bırakamayacakmış gibi geliyor. Aslında öyle değil. Bunlar vedalaşma, sonlanma, yavaş yavaş çünkü o dudaklardaki kıpırtılar da yavaşlamaya başlıyor. Dolayısıyla bizim bu süreçte elimizden geldiğince kendimizi bırakmamız gerekiyor çocuğa. Ne demek bırakmak? Yani yakınlaşmak, odaklanmak, onun boyutunda, onun ruh halinde, onun duygu aleminde olmaya çalışmak. Tabii siz hayatınızda bu konuyla alakalı bir bilgi almadıysanız, bir şeyler okumadıysanız veya bir şeyler olumlu anlamda, yapıcı anlamda bir şeyler dinlemediyseniz bırakmak da sizin için kolay olmayacak. Böyle fiziksel olarak üstüne yatmak, yanına yatmak gibi bazen anlaşılıyor. Hayır, duygusal bırakmak onu aslında tefekkür etmek. Oradan müsebbibe, sebeplerden müsebbibe aslında Rabbine olan hayranlığını gözlemlemek. Küçücük, belki bir avuç, bir noktadan bir avuça, bir avuçtan 50 santime ortalama dünyaya geliyor. Sonra hızlı bir şekilde öyle değil mi? Yaklaşık ilk 12 ayda çocuk %50 boyu uzuyor. Yani 50 santim doğdu ortalama 75 santime geliyor. 3 kilo doğdu 2 kat daha ekleniyor 3 kat büyümüş gibi oluyor. Ortalama 9-10 kilolara erişiyor. Bu ciddi bir gelişim ve buna şahitlik etmiş oluyorsunuz.
Onun sizin vesilenizle birçok şeyi ileride öğrenmesine şahitlik ediyorsunuz. Dolayısıyla burada sadece lütfen kendinizi robotlaşmış, sadece böyle yemek verme makinesi olarak görmeyin. Burada bir duygusal alışveriş var. Bu duygusal alışverişi devam ettiğimiz süreçtir. Sonlarına doğru belki mesela yaz aylarındayız. Evet, kolay olmuyor, zor oluyor. İster istemez artık takatiniz kalmayabiliyor. Ama çocuğun burada karnını doyurmaktan ziyade sizinle bir temas, tensel temas kurma ihtiyacı da olabiliyor. Peki bu süreci diyelim 24 ay doldurduk, nasıl bıraktıracağız veya 23 ayda, 22 ayda yerine göre tabii ki çocuk bir travma yaşar demiyoruz. En azından bıraktırma sürecini sağlıklı bir şekilde yapmaya çalışalım diyoruz. Geçen haftalarda vardı, cevaplayamamıştım, vakit kalmamıştı. Bir tane anne çocuğu sütten kesme sürecinde sabır taşı kullanmayı tavsiye ediyor musunuz demişti. Kesinlikle, yani bir nevi acı gibi emzirme bölgesine sürüyorsunuz. Çocuk orada canı acıyor veya işte salça, acı biber vesaire sürenler var. Düşünün, bu anne bağrı, emzirme bölgesi hala yaşınız kaç olursa olsun bir annenin evladını rahatlatma, teselli etme alanıdır. Buraya çocuğunu 40 yaşında da olsa, 30 yaşında da olsa, 20 yaşında da olsa, 20 aylık da olsa buraya bastırdığın zaman çocuk orada rahatlar. Anne bağrında, anne göğsünde, anne sadrında rahatlar çocuk. Baba alsın böyle yapsın bakalım, aynı şeyi pek hissetmez. O sebeple burayı hafife almamak, annenin bu mucizevi alanına, işte düştü hemen ne yapıyor? Geliyor buraya sarılıyor. Eğer emzirme sürecindeyse hemen neyse o, bazıları direkt emmek istediğini söylüyor. Bazıları bazı şifreli kelimeler kullanıyor. Dolayısıyla buraya yatıyor. Burası çok önemli bir alan. Sen pıt diye kestiğinde düşün, en güvendiğin insan sana bir gün direkt suratına telefonu kapattı. Bir daha beni arama dedi. Sebep de söylemedi. Ne hissedersin? Çocuk da bazen duygusal bunu hissedebiliyor. O yüzden diyoruz ki kademeli olarak ortalama ne kadar emmeye teşebbüsü varsa bunun saatlerin arasını açarak, işte 15 dakikaysa yarım saat ya da ortalama genelde 24 ay civarı saatlik emzirme süreleri yaşar çocuk. Emme talebinde bulunur. Bazen gündüz aklına gelmez de biraz geceleri daha fazla sürdürür. Dolayısıyla 1 saatte ise 2 saate, 2 saatte ise 3 saate. Hocam böyle 10, 11, 12, 15 saate. Yok, zaten 24 saat. Bir gün 24 saat. Birer saat arayla yaptığın zaman en fazla uykuyu da saydığında 10 saat ortalama uyuduğu zaman en fazla 15 defa. 2'şer saat ne oluyor? Diyelim 15 saat otomatikman 7 defaya düşüyor. 3'er saat 4 defaya düşüyor. 4'er saat 3 defaya düşüyor. Dolayısıyla geriye neredeyse bir uyuturken, bir de uyandırırken veya bir de gece yarısı kalıyor. En son bunları bırakıyoruz. Daha sonra gece yine kademeli olarak aynı şekilde azaltarak orayı çıkartıyoruz. Gece yarısı uyandığında içme suyu veya işte sağlıklı bir sağılmış süt, doğal süt veya işte temiz bildiğiniz, güvendiğiniz bir sıvı ikram ediyorsunuz. Zaten çocukların çoğu bu alışkanlıktan kaynaklı, bağlanmadan kaynaklı teması bazen talep ediyorlar. O yüzden çoğu gece anne sütünü bırakıyor. Tabii bunu tavsiye ederken biberon vesaire değil de bardakla, içme suyu bardağı, işte inek sütü veya işte keçi sütü, koyun sütü neyse alışkanlığı, bunu teklif ediyorsunuz. Bunu kabul etmediği zaman zaten siz fiziksel olarak yanındasınız. Üzülse bile, işte hüzünlense bile tensel temas kurarak rahatlatabiliyorsunuz. En son geriye kalkış ve yatış kalıyor. Bir öncekine kalkışı çekiyorsunuz. Birkaç gün sonra da gece, eğer ki bazı anneler, ki biz de bunu bu şekilde kendi ailemizde, eşim bu şekilde sürdürüyordu. Uyuturken emzirme süreci kalabiliyor. O emzirme sürecinde en son vedalaşarak, helalleşerek bu akşam son defa işte seninle bu emzirme sürecini yaşıyorum. 24 ay, 22 ay, 25 ay, 27 ay, ortalama 30 aya kadar bitse iyi olur. Sonrası tamamen bazen bağımlılığa kadar gidebiliyor. Vedalaşıyoruz artık. Hakkını helal et. Bu zamana kadar talep ettin, karşılık vermeye çalıştım. Eğer ki karşılayamadıysam hakkını helal et yavrum diye. Burada aslında çocuk bunu anlıyor mu hocam? Evet, bir kısmını anlamıyor ama hissediyor. Hissediyor. Yani bir yabancı size tebessüm ederek bir şeyler söylese, dilini anlamasanız ne olur? Hislerinden orada iyi bir şeyler, olumlu pozitif bir şeyler söylediğini
anlarsınız. Dolayısıyla buradaki hislerini onarıcı bir his bırakarak vedalaşmış oluyoruz. Ondan sonra sütten kesme sürecini tamamlamış oluyoruz. Ortalama 24 ay anne sütü alan bir çocuk, ortalama 25, 26, 27 ay, 28 ayda bıraktırılabilirse veya bırakılabilirse ondan sonrası işte tuvalet alışkanlığı süreci geliyor, yataktan ayrılma, odasının ayrılma süreçleri de aynı şekilde rahatlıkla geçirilebiliyor. Bazı anneler şunu söylüyor, çocuk bırakmıyor diyor. Anne sütünü kademeli olarak keserseniz çocuk bırakır. Genelde ben annelerin bırakamadığını görüyorum. Psikolojik problemleri, eşleriyle olan iletişim problemleri veya kendi özdeğerlilikleri, öz yeterlilikleri, öz şefkatleri, özgüvenleri kısacası düşük olduğu için burada çocuk birazcık zorladığında ne olur anne lütfen son bir defa daha diyebiliyor. Yani biz bu kademeli kesişi mucizevi bir şekilde kesilecek diye anlatmıyoruz tabii ki. Elbette talep edebilir, takla atabilir. En fazla 2-3 gün bazen geceleri zorlayabilir. Kararlı ve sakin olmaya çalışıp. Çünkü onu zorla bir acı vermiyorsun. Fıtratına aykırı bir şeyi bıraktırmaya çalışmıyorsun. Fıtratına uygun olan, ağırlıklı olarak bu süreci birlikte yönetmeye çalışıyorsunuz. Efendim benim rahatsızlığım var. Acil ilaç kullanmam gerekti. Allah korusun bir şeyden şüphelenildi. İşte tahlil yapılacaktı veya vücuduma ilaç verilip gözetim altında tutulacaktı. Doktor dedi ki efendim çocuğunu sütten kes. Bundan sonraki süreç uzun. İstesen de emziremeyeceksin. Ne yapmam lazım? Orada da aynı şekilde bunu bu sefer 7 aylık mı bebeğin, 12 aylık mı bebeğin, 15 aylık mı bebeğin aynı şekilde aniden kesmem gerekiyor. Hakkını helal et. Rahatsızlığım olmasaydı keşke bu süreci daha uzun sürdürseydik yavrum. Ya da sağlığım el vermedi. Seni çok seviyorum deyip kesme sürecini anlık olarak başlatıp ve bitirip maalesef kademeli kesmeye zaman yok. Bugün gittin hastaneye, yarın sabah gel bakalım ameliyata alacağız dedi diyelim. Allah korusun doktor. O zaman o anlık vedalaşmayı yapıp bundan sonra ne yapacağız peki? Bundan sonra da bağrımıza tensel temas kurdurmaya çalışarak sadrımıza, emzirme bölgemize çocuğu bol bol bastıracağız. Bol bol sarılacağız. Bol bol sarılacağız. Çünkü biz bir emzirme makinesi olarak kendimizi görmüyoruz. Biz Allah'ın verdiği izinle, vesileyle çocuğa şifa, bağlanma, huzur, sekine, sakinleşme, vücut ısısı yükseldi, indirme, düştü, yükseltme. Anne bedeni pek çok noktada çocuğuyla tensel temasında babadan daha fazla. Neredeyse babanın bu konuların çoğunda esamesi okunmaz ama anne vesilesiyle çocuk bu dengelenmeyi sağlıyor efendim. Böylelikle bu değeri hissederseniz anne olarak, kıskanılası bu değeri hissederseniz ben bir beyefendi veya bir baba olarak bence daha huzurlu ve daha sağlıklı bırakmanıza vesile olur. Ve çocuğunuzla olan o bağa emek vermiş olursunuz. Sonrasında diyelim aniden kestiniz, çocuk daha fazla dokunmak istedi, uzanmak istedi. Bu arada 24 veya 28 aylıkken kestiğinizde de zaman zaman tensel temas ihtiyacı duyabiliyor. Bazı çocuklarımız da, kız çocuklarımız olsun, erkek çocuklarımız olsun, işte anne ifade ediyor, işte emzirme bölgesine dokunmak istiyor, çıplak dokunmak istiyor vesaire diye. Bir sene daha böyle devam edebilir. Yani yaklaşık 3,5-4 yaşa kadar. Ondan sonra artık kıyafetimizin üstünden sarılabiliriz evladım diye. Burada tabii ki haram, günah vesaire anlamında ifade etmiyorum. Biraz mahremiyet, davranış refleksi gelişmesi açısından. Sarılabilirsin artık burayı açmadan kucaklaşabiliriz diye 3,5-4,5 yaşlarında buna da yavaş yavaş devam edebiliriz. Yani kendimizden, kucağımızdan, üzerimizden uzaklaştırmak değil. Emzirmek sadece çocuğu karın doyuran bir süt fabrikası gibi, bir süt bidonu gibi değiliz. Biz orada pek çok Allah'ın hikmeti alışverişi gerçekleştiriyoruz çocuğumuzla. Bu pencereden bakabilirsek 22 aylık bebeğimizin çok fazla düşkünlüğü, ay ne olur yardımcı olun bana diye feryada feverana çok da gerek olmadığını hissedersiniz. Ama dediğim gibi bazen bireysel problemlerimiz, eşimizden duygusal beslenememe, farkında olmadan çocukla aramızdaki bu tarz alışverişi. Hani diyelim ki tartıştık eşimizle, ne oluyor? Bazen istemeden çocuğumuza sesimiz yükseliyor. Yani emzirme değil, bir şey değil. Ne oldu şimdi? Bazen bunun gibi
ilişki problemleri de bu süreci olumsuz maalesef etkileyebiliyor. İkinci soruya geçiyoruz efendim. Zeynep Hanım'ın sorusu, bebeğime uyku eğitimi vermeli miyim? Gerekirse şu an 1 aylık, ne zaman başlamalıyım? Evet, bebeklerde uyku eğitimi diye bir şey yok. Aslında bizim ailemizin bir uyku düzeni olması lazım. Yani bebeğe özgü, çocuğa özgü bir uyku eğitiminden ziyade bizim ailecek bir uyku düzenimiz olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sen burada uyuman lazım. Hadi bebek fark etmiyor belki ama onda da başka bir mahsur var. Ona da değineceğim. Sen 5 yaşındasın, uyku eğitimi alman lazım, uyuman lazım. Biz içeride televizyon izleyeceğiz veya işte telefona bakacağız, yemek yiyeceğiz veya çay içeceğiz. Bu çok da olumlu bir şey değil. Şimdi 1 aylık bir bebek, az önce ifade ettiğim gibi 5 aylık bir bebek, 10 aylık bir bebek emzirme sürecinde anne ile en çok tensel iletişim kurması gereken bir dönemde o çocuğa ben diyelim ki akşam 19-20'de yatıracağım. Buna yatırmaya zorluyorum, yanımdan uzaklaştırmaya zorluyorum veya tek başına uyumaya zorluyorum. Benimle tensel temasımdan aslında uzaklaştırmış oluyorum. Zaten 1 aylık bebek, 2 aylık bebek bize de muhtaç. Biz neredeysek orada olmalı ve birlikte istirahate geçebilmemiz lazım. Hatta mümkünse uyuduğunda uyumak, o uyandığında onunla birlikte uyanıp ilgilenmek. Zaten uyku süreleri uzundur. 1 aylık, 2 aylık, nereye kadar? 6 aya kadar, genelde çocuklarda 6 aya kadar çok da sağlıklı bir düzen de beklenmez. Hemen bir düzen kurma telaşında olmamak lazım. Bir alışmamız lazım. Ya yoktan var etti Rabbimiz, kucağımıza öyle ya da böyle sağlıkla, sıhhatle bir emanet teslim etti. Bir bağlanmamız, bir onu kabullenmemiz, içselleştirmemiz, keyfini hissetmemiz, bol bol birlikte olmamız. Hemen uyku eğitimi verip bilmiyorum ne için buna ihtiyaç duyuyoruz. Kaçmak, uzaklaşmak ya da hemen özel hayata dönmek yerine bir onunla hemhal olmamız, benimsememiz, aidiyet hissetmemiz gerekiyor. Çocuk zaten 9 ay anne karnında yeterince bağlı olarak veya bağımlı olarak dünyaya geliyor. O yüzden hemen uyku eğitimi düşünmemek lazım. 6-7 aydan sonra ortalama akşam 20-21 gibi ve sabah 06-07 gibi ortalama, en geç 08 gibi güne başlamaya, hayata başlamaya çalıştığınızda işte öğlen 2 uyku olur, 3 uyku olur, 1 uyku olur çocuğun hazır bulunuşluğuna göre bunları da atlamadan ona mümkünse eşlik etmeye çalışarak, yanında uzanarak diyelim öğlen 1 saatlik uykusu var. Çünkü uykusunda her an çocuk böyle bir sıçrayabiliyor. Çocuk bir korku, kaygı hissedebiliyor. Ve bazen gülebiliyor, bazen ağlayabiliyor. Bize temas ettiği anda tekrar devam ediyor. Yani illa açıp da gözünü seslenmesine gerek yok. Gözünü açmadan da şöyle elini savurduğunda, yüzüne çarptığında, tenine değdiğinde annenin koluna, bacağına daha anne yanında olduğunu içgüdüsel olarak hissettiği için uykuyu daha devamlı, daha uzun süreli sürdürebiliyorlar. Yurt dışında bir üniversitede bununla ilgili anne uyku sağlığı bir enstitüde, Hollanda'daydı zannedersem, hatta Türkçe'ye çevrilmiş kitabı da vardı. Anne çocuk birlikte uyumasıyla alakalı yapılan gözlemlerde bazen insanlar diyor ki ya çok yanında olup uyursak Allah korusun çocuğu ezebiliriz falan diyebiliyor. Hayır, kolay kolay en ufak bir nefes alışverişi değiştiğinde uyanan anne çocuğunun üstüne veya altına, üstüne çıkmasına veya altında kalmasına pekala uyanır. Tırnak içerisinde derin uyku problemi veya bir takım bağımlılıkları, psikiyatrik rahatsızlıkları yoksa, sağlıklı bir bireyden bahsediyoruz. Özel psikiyatrik veya ruh sağlığı problemleri yoksa hissedebilir. Şunu gözlemlemişler efendim. Anneden ayrı uyuyan çocukların ölüm oranlarıyla anneyle birlikte uyumadan kaynaklı işte ters dönme, kustuğunda işte anlaşılmayınca kusmuğunu yutup boğulma gibi ayrı uyumada böyle riskler var biliyorsunuz. Bakıldığı zaman anneden ayrı uyuyan, tek başına uyuyan bebeklerde özellikle ölüm oranı bir kat daha fazla. Yani böyle 1 ise orada 2 veya 3 olarak çıkıyor. Çünkü burada anne ister istemez en ufak bir nefes değişimini hissediyor. Zaten ilk aylarda çocuğun dönme ihtimali de yok. Eğer anne oraya doğru bir hamlede bulunsa ki böyle hiç de zannetmiyorum. Ne kadar yanında olursa olsun anne ona değmek bile kolay kolay rahatsız etmek bile istemiyor ve dikkat ediyor. Dolayısıyla bizim o ilk uyku dönemlerinde yanında olmamız, ondan sonra 6 aydan sonra da yavaş yavaş yine onun yanında, anne yanı beşiğinde ona eşlik etmemiz, şöyle emzirme sürecini bırakana kadar bir 2 yıl kadar buna eşlik etmemiz inşallah
aranızdaki bağı da kuvvetlenmeye vesile olacak. Çocuk nasıl özelleşecek, nasıl özgüven sahibi olacak? Sadece ayrı yatmayla veya bir arada yatmayla olan bir şey değil bu. Ben akademisyen anne ismiyle internette, sosyal medyada ünlü olan bir hanımefendinin Korkma İyi Bir Annesin kitabında yaptığı, alıntıladığı bir araştırmada okumuştum. Çin'de mesela 5 yıl, 6 yıl birlikte çocuklarıyla yatan annelerin çocukların özgüven seviyelerinin daha yüksek olduğuna dair bir araştırmaya denk gelmiş ve paylaşmıştı. Bunun çok ciddi bir matematiği yok. Ama ortalama bir süreci biz zihnimizde, aklımızda ve kalbimizde bulundurmamız lazım. Peyderpey bunu matematiksel olarak böyle 24 ay bugün doldu ve bitti şeklinde değil. Bir hafta ileri olur, 2 ay ileri olur, 1 ay geri olur. Ortalama bir şeyler tabii ki belirtmiş oluyoruz. Burada eşlik ettiğimiz zaman, biz yanında olduğumuz zaman çocuğun uykusunu da normalleştirmeye, alışmaya başlayacak. Tabii ara ara diş çıkarma, ara ara hareketlenme dönemlerinde uyku sürelerinin kısalması ve uzaması söz konusu olabiliyor. Ama biz ona eşlik ettikçe bu süreleri daha kolay geçiririz inşallah. Şule Hanım, 3. soru. Hocam evlilik sadece yatak odasından ibaret midir? Eşim sadece orada özel hayatında beni hatırlıyor. Kendimi değersiz hissediyorum. Bu durum normal mi? Sorumlu ben miyim? Evet, sorumlu siz değilsiniz. Çok doğal, çok normal bir şey hissediyorsunuz. Eş olarak biz beyefendiler, hanımefendiler de aynı şekilde sadece hayatımız yatak odasından ibaret değil. Evin diğer odalarını da hatırlamamız lazım. Bir mutfağını hatırlamamız lazım, salonu, oturma odası, banyosu ve diğer, yani buralarda neyi hatırlayacağız hocam? Birlikte yemek yiyebilmek, birlikte sohbet edebilmek, mutfakta ortak yemek yiyebilmek, elinde telefon veya karşında televizyon olmadan, oturma odasında bir arada oturup sohbet edebilmek, salona geçip ortak misafirler ağırlayabilmek, bazen kendi kendimizi ağırlayabilmek, banyoya geçip işte bazen olur çocuğumuzun yıkanmasına, bazen tuvalet alışkanlığına, bazen çamaşırların yıkanmasına, balkona geçip bazen onların asılmasına, düzenlenmesine, temizlenmesine veya bazen elimize bir takım temizlik aletleri alıp evde birbirimize eşlik etmemize, her biri aslında evliliğin bir nevi cinsel hayatına da, özel hayatına da etki eden davranışlar, hamleler. Yani sadece bir yatakta bir özel hayat yok. Evliliğin diğer odalarında da bir şeyler yaşıyoruz ve yaşamamız gerekiyor. Eğer ki sadece yatak odasından veya ebeveyn yatağından ibaret evliliği daraltırsak veya o esnada eşimize değerli sözler, cümleler kullanırsak, sevgimizi sadece o esnada diyelim ki cümlelere yükleyerek karşımıza iletirsek, bu özellikle bir hanımefendi için çok büyük bir değersizleştirmedir. Ama çok değerli şeyler söylüyorum. Hayır efendim. Söylediğinden ziyade nasıl söylediğin önemli. Üslup önemlidir. Hani derler ya eskiler, doğru yanlış üslup doğru sözün celladıdır diye. Doğru, belki sen sevdiğini o an ifade etmek istiyorsun ama sen onun dışında eşini hatırlamıyorsun. Suratına sık, işte karışma bana karışamazsın, istediğimi yaparım. Hala olgunluğunu tamamlayamamış, belki hala gençlikten kalma bazı alışkanlıklarınla veya bazı hala özelleşmeye çalışan hamlelerinle o evliliğe zarar verebiliyor olabilirsin. Dolayısıyla hanımefendi, doğru şeyler hissediyorsunuz. Yalnız da değilsiniz. Maalesef benzer mesajlar çok alıyoruz veya aile danışmanlıklarında bu benzer serzenişleri çok dinliyorum. Öyle ki artık kabullenmiş ve ben bunu peki hissetmemek için kendi kendime ne yapabilirim diye üzülen insanlarla karşılaşıyorum. Bu kabullenilecek bir şey değil. Elbette diğer odalarında da evimizin birbirimizi hatırlamamız ve diğer iletişim yollarına başvurmamız, geçmiş programlarda işte evliliği yıpratan süreçleri, mutlu evliliklerin ortak özelliklerini paylaşmıştık. Belki buralardan biraz farkındalık edinmek gerekiyor. Biliyorsunuz böyle süreçleri biz ailemizde görmediğimizde, bir şeyler okuyup izlemediğimizde kendi kendimize de tabiri caizse vahiy olarak inmiyor bu bilgiler. Bu bilgileri bir yerlerde okumak, takip etmek, gerçekleştirmek gerekiyor. Selim Bey'in bir sorusu var. Hocam bu babalık duygusu nasıl oluşuyor? Eşim bana duygusuzsun diyor. Bu babalık duygusu nasıl oluşuyor? Eşim bana duygusuzsun diyor. Şimdi
Babalık duygusu annelik gibi değil. Evet, anne 9 ay karnında çocuğunu taşırken onunla hemhal olması, onunla sohbet etmesi bir baba gibi, bir babanın da bunları yaşamadığı için hissetmesi kolay değil. Daha çok biz burada anneye destek olarak, annenin hayatını kolaylaştırmaya çalışarak, moral motivasyon vererek, ağırlaştığında, zorlandığında geçecek inşallah daha güzel günlere odaklanalım vesaire diyerek, elinden tutarak, yanında olarak ona olan sevgimizi, muhabbetimizi, temasımızı sanki hastalıklı bir varlıkmış gibi uzaklaşarak değil de daha fazla ona yakınlaşarak ve hamilelikten önce nasıl bir romantik hayatımız varsa o hayatı devam ettirerek bunları babalık öncesi önce annenin anneliğine destek olarak babalığı uyandırmaya çalışıyoruz. Çocuk dünyaya geldikten sonra ise yine çocuğun agulaması, biraz hareketlenmeye başlaması, yürümeye başlaması, koşmaya başlaması biraz orada babalık duygusunu uyandırmaya başlıyor. Oluşmasından ziyade uyandırmaya başlıyor. Oraya kadar o zaman kafam rahat hocam, ben hiç hanıma yardım, işte eve gitmeyeyim etmeyeyim değil. Burada annenin bu süreçte yeni normale uyumuna yardımcı oluyoruz. Ama biz sonrasında çocuğun hareketlenmesiyle birlikte onunla daha fazla tensel temasa, daha fazla oyuna ağırlık vererek babalık duygusunu geliştirmiş oluyoruz. Bir de bazen ilerleyen yaşlarda babalık duygusu uyanması için bir de çocukla ergenlik dönemi olsun, ilkokul, ortaokul döneminde olsun birlikte ortak vakit geçirmek gerekiyor. Şimdi bir kısa ara vereceğiz, sonra tekrar devam edeceğiz efendim. Evet değerli dostlar, babalık duygusunu konuşuyorduk. Selim Bey'in sorusuydu. Bu babalık duygusu nasıl oluşuyor hocam diye sormuş olduğu soruda bebeklik döneminden itibaren birazcık anneye destek olmakla, daha sonra emeklemeye, gülücük saçmaya, hareketlenmeye başladıktan sonra biz de onunla birlikte yakınlaşmaya ve onunla vakit geçirmeye başladığımızda bu duygu oluşuyor. Tabii ilerleyen zamanlarda işte ödevleriyle ilgilenerek, onunla birlikte geziler, seyahatler yapmaya çalışarak, birlikte ev oyunları, akıl oyunları, geleneksel oyunlar oynayarak, birlikte tarihi yerleri ziyaret ederek, camiye giderek, cemaate giderek, birlikte büyüklerimizi ziyaret ederek, akrabalık ilişkilerimizi kuvvetlendirerek aslında çocukla geçirmiş olduğumuz bu vakti biraz daha onunla babalık ve evlat olma duygusunu pekiştirmeye vesile oluyor. Tabii çocuğun yavaş yavaş büyümesiyle birlikte hobileri, fobileri, korkuları, kaygıları, merak ettikleri oluşuyor. Bunlara cevap vermeye çalışarak aslında sürdürülebilir bir babalık duygusunu oturtturmuş oluyoruz. Tabii burada rahmetli Doğan Cüceloğlu derdi, var ama yok baba, ya da duyarsız baba, hiç olmayan baba şeklinde. Evet, siz baba olarak çocuğun hayatında varsınız ama onunla böyle vakitler geçiremiyorsanız, Allah korusun ilerleyen yaşlarda mecbur kalıp ilgilenmeniz gerektiğinde de bayağı bir uçurum ortaya çıkıyor. Lütfen çocuklarımızı ihmal etmeyelim. Vaktinde var ama yok olan babayı yaşatmadan veya el alem ne derse ona göre bir başkasının çocuğu ne yapıyor diye kıyaslamadan vakit geçirdikçe bu duyguyu geliştirmiş olalım. Meraklısı için Kariyer de Yaparım Babalık da isimli bir kitabımız vardı. Onu da okuyabilirsiniz. Yine bana özelden mesaj atarsanız çocukveailerehberi@gmail.com adresinden yazışabiliriz. 5. sorumuz Hülya Hanım'ın sorusu. Yazın aşırı gevşek davranan çocuklara ne yapmak lazım hocam? Günlük ders, spor programı uygulatmalı mı? Evet, yazın aşırı gevşek davranmak ne demek bilmiyorum ama bazen çocukların oyunları ve oyun hakları bizim gözümüzde büyüyebiliyor. Aslında her şey döneminde güzeldir. Oyunda çocuğun en temel, en önemli hakkıdır. Yani yaşama hakkı gibi, işte sağlık hakkı gibi en önemli haklardan biridir. Biz o oyunun belki ona bir şey katmadığını zannediyoruz ama o da yaşam içerisinde o oyunla ama fiziksel gelişimine, ama duygusal gelişimine, ama sözel gelişimine pek çok katkı sağlayabiliyor. Günümüz dünyasında sadece
matematiksel olarak bir şeyleri öğrenmiş olmak, problemi sadece akademik olarak çözmek veya çözmüş olmak değil. Biraz da sosyalleşme adına, özellikle artık sokak kültürünün yavaş yavaş azaldığı bu dönemde oyunu, yani sokak oyununu, dışarı oyununu önemsiyorum. Buna katkı sağlamamız gerektiğini, bununla ilgili yaz okulları varsa sadece bu oyunlarla ve bu etkinliklerle karşılaşması için tavsiye ediyorum. Tabii bu gevşeklik akademik olarak siz belki sınava hazırlanacak veya başka bir şeyse, böyle durumlarda da tabii ki rehberlik alarak zamanını sağlıklı bir şekilde planlamasına yardımcı olup ondan sonra arta kalan zamanında da muhakkak yine oyuna veya işte biraz daha kendisini dinlemeye diyelim vakit ayırmasına yardımcı olmamız lazım. Çok böyle negatif dürtüler veya negatif kavramlarla da ifade etmezsek bu süreçler daha güzel geçer. Yoksa mutlaka günlük ders, spor programı vesaire, bazen hayatın içerisi bile kendi kendine bir derstir. Merak ettiği bir şeyi o gün yarım saat anlatmaya çalışsanız, merak ettiği yerde bir öğretmeniniz veya işte arkadaşına sorduğunda veya oradan aklına takılan bir şeyi gelip size sorduğunda yine öğrenme aslında 24 saat boyunca devam ediyordur. Bunu da unutmayalım. 6. soru Şerife Hanım'ın, evlilik arifesinde aileler işin içine girince neden sorunlar çıkmaya başlıyor? Bir salmıyorlar ki mutlu olalım. Evet Şerife Hanım, evet bazen anne babalar bizim için bir şeyler yapmak istiyorlar veya biz anne babalar, ben de 3 emanet babası ve 3 emanete ebeveynlik yapmaya çalışan bir insan olarak bazen çocuklarımızın üstüne evet çok düşüyoruz ve onların iyiliği için bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Bazen onları biraz daha işte modern kavramlarla ifade edecek olursak özgür olmalarına, kendi ayaklarının üzerinde durmalarına, kendi kararlarını kendileri alıp onları uygulamalarına engel olabiliyoruz. Haklısın. Bugün bir beyefendiyle bir vesileyle sabah konuşuyordum. Kızı üniversite sınavında tercih işlemlerini şehir dışına yapmak istediğini söylemişti. Ya neden böyle çocuklar uzaklaşıyor ailelerinden demişti. Ben de bazen işte bu baskı veya işte çok karışmalarımız onları biraz daha hani farklı bir şehirde olursam daha rahat ederim düşüncesine sevk ediyor galiba demiştim. Yani gideceği şehir işte İstanbul'du zannedersem. Ne hayatında uzun süre kaldı, ne bir şey yaptı, ne bir yer biliyor ama illa oraya gitmek istiyor demişti. Ben de bulunduğu şehirde eğer puanı tutuyorsa, kazanabilirse veya okuyabilirse ona işte özel bir yere çıkabileceğini teklif edebilirsiniz demiştim. Belki bulunduğu şehirde bir yurt varsa güvendiğiniz, onun da güzel, keyifli vakit geçirebileceğine inandığı hem ders anlamında hem sosyalleşme anlamında buyur burada istersen bunu bir deneyimle diyebilirsiniz diye böyle konuşuyorduk. Çünkü biz bazen mutlak doğruyu haşa tabii ki yani verilen sahip olduğumuz bilgi neticesinde tek doğruyu kendimiz zannedebiliyoruz. Biraz kendilerine bırakmak, kendilerini de bir dinlememiz ve neden bunu istediklerini görmemiz gerekiyor. Bazen evlilik öncesi danışmanlıkları da görüyorum. Çok mantıklı, büyümüş de küçülmüş de derler ya, gençlerimiz çok güzel içselleştirmişken anne babalar işi zora koşabiliyor. İlla o memleketli olmasın, illa memur olsun, zengin olsun, doktor olsun, evi olsun, arabası olsun diye. Aslında bu böyle bir şey değil. Bunu bazen gençlerimiz ve genç arkadaşlarımız evlilik öncesi bu süreçleri daha iyi düşünürken biz yetişkinler zorladığımız ve zorlandırdığımız oluyor. Haklısın değerli Şerife Hanım. Rabbim sana gönül genişliği, sadır genişliği nasip etsin. İsimsiz bir soru. 27 aylık kızım, güvenli bağlanmaya çok dikkat ettik. Hala nedensiz öylesine çok kucak istiyor. Yoruluyorum, seve seve taşıyarak büyüttüm. Gerçekten hala hep kucakta gezdirmeli miyim? İstediği zaman, istediği kadar. Evde de dışarıda da öyle ağır geliyor taşıması. Evet, 27 aylık bir emanetimiz var. Güvenli bağlanma sürecimize dikkat ettik. Ama hala nedensiz öylesine kucak istiyor. Çocukların kucak istemesi sadece yardıma ihtiyaçları olduğu için değildir. Bazen gerçekten o tensel temastan bahsettim ya ilk soruda bir emzirme ile alakalı bir süreci izah ederken. Bazen o tensel temasa ihtiyaç duyuyoruz efendim ya da çocuklarımız ihtiyaç duyuyor.
Bırak kendini diyor. Evet, yorucu oluyor. Olabildiği kadar tabii ki zorla gerçek taşımayı yapamayabilirsiniz. Bir kenarda durup istersen şurada otur bir sarılalım anneciğim diyebilirsiniz. Ama merak etmeyin, 27 yaşa kadar mesela o kucak süreci gitmeyecek. Bir dönem gelecek, bir yaş gelecek. Belki 4 olur, 5 olur, belki 7 yaş olur. İstesen de kucağına alamayacaksın. Ben çocuk muyum ya diyecek. Ben çocuk muyum ya, ben büyüdüm artık. Veya işte 10 yaşına, 11 yaşına gelecek veya ağırlaşacak. İstesen de o da rahat edemeyecek. Ama şu ilk 4 yaş, 5 yaş dönemlerinde o tensel temasa, o mıncıklanmaya, o sarılmaya, o kaldırmaya, o taşınmaya, ay taşıyamadım diye zorlanmaya o kadar rahat ve güzel bırakabilsek keşke. O kadar güzel yatırım oluyor ki bu ileriye dönük. Çocuğun ruhsal olarak ve duygusal olarak her anlamda gelişimine katkı sağlıyor. Bu ağır gelme meselesi belki fizyolojik, belki başka nedenlerden dolayı gerçekleşiyor olabilir. İstisnai rahatsızlığınız da olabilir efendim. Bunu da ifade ederek taşıyamam kusura bakma diyerek ağlayabilir, üzülebilir. Orada da çok alınganlık göstermeden kararlı bir şekilde yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Çünkü çocukları en çok kalıcı rahatsız eden şey, yani insanı, bireyi kasıtlı olarak yapılan davranıştır. Gelişi güzel yapılan davranışlar travma ya da kalıcı etki kolay kolay bırakmaz. Yani evden çıktınız, yürüyorsunuz, bir anda gök gürledi, yağmur boşaldı. Yani kolay kolay, eğer aklınızdan zorunuz yoksa söylenmezsiniz. Psikolojik bir sıkıntınız yoksa göğe bakıp da kavga etmezsiniz. Yağmur yağıyor, kenara çekileyim veya bir tedbir alayım dersiniz. Ama tam evden çıkmışken ben alsam bir bardak su başınızdan aşağı boşaltsam, belki yağmur suyunun onda biri kadar, ama bir anda boşaltsam ve bunu kasıtlı yapsam, hocam ayıp oluyor, ne yapıyorsun ya dersiniz. Bir tepki gösterirsiniz. Çünkü ortamda bir gelişigüzel hayatın akışı içerisinde var olan durum var. Bir de bizim kendi kendimize gerçekleştirmiş olduğumuz, yani bilinçli yaptığımız durum var. Dolayısıyla ben taşıyabilirim ama sen birazcık kendini çok kolaya kaçıyorsun, öğrenmen lazım diye efendim taşımamak, kucağa almamak, sevmemek, yalnızlığı da öğrensin, kimsesizliği de öğrensin gibi bazı göya iyi niyetli düşünceler de, bunlar evet zarar verebiliyor ama yorulmuşsun, artık yapabileceğim bir şey yok, çok yorgunum deyip durabilirsin veya kucağına almadan gidebilirsin. Ama imkanın varsa, fiziksel olarak sağlığın yerindeyse bence kendini bıraksan daha iyi gelir. Odaklanmaya, yakınlaşmaya ve onu o haliyle kabul etmeye çalışmak da iyi gelir. Esma Hanım'ın sorusu 8. soru. 5 yaşında kızım var, çok yalan söylüyor, ne yapmalıyız? Evet, 5 yaşındaki çocuk aslında yalan söylemez. Yani 4 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında çocuk hayal dünyası çok geniş olduğu için, yani soyut alemi çok geniş olduğu için bunu bazen izah etmeye çalışır. Yani içeride ben az önce arabalarımla oynadım der ama örneğin siz belki kız çocuğu diye veya henüz daha araba oyuncağı almamışsınızdır, başka oyuncakları vardır. Niye yalan söylüyorsun? Senin oyuncağın, araban yok ki dememek gerekiyor. Nasıl oynadın, neler yaptın diye o hayal dünyasındaki cümleleri geliştirmek, genişletmek gerekiyor. Yemeğe davet edersin, ben az önce tek başıma yedim, siz içeride oturuyordunuz diyebilir. Yani hayalinde o an oyununa devam etmek istiyor olabilir ama böyle bir şey söylemiş olabilir. Peki öyle, acıktığın zaman tekrar gelebilirsin denilebilir. Dolayısıyla çocukların bu söylemlerini yalan olarak algılamamak lazım. Bir de çocuğun üstüne çok fazla gittiğimizde baskı ve zorlama ile orada da onurunu, kendini, kimliğini, kişiliğini korumak için yalan davranışı dediğimiz, aslında yalan değil de kendini korumak için bu davranışları gerçekleştirebilir. Örneğin mutfağa girdiniz, baktınız ki çikolata yiyor. Dediniz bunu işte sabah yemiştik, sen bunu nasıl alıp işte tekrar yersin? O da belki der ki babam getirdi bıraktı. Belki der ki ben yemedim, üstü başı çikolata halbuki. Sus bir de yalan söyleme diye üstüne gitmemek gerekiyor. Evet, zaten belli yani, niye yedin, sen mi yedin demeden efendim onu oradan kaldırmak, belki daha ulaşamaz bir noktaya taşımak gerekiyor. Fakat 8-9 yaşında, 10 yaşında, 11 yaşında ortaya yalan davranışı çıkıyorsa o zaman burada dikkat edilmesi gereken başka şeyler var demektir. Artık o çocuğun
hayal dünyasıyla gerçek arasındaki uyumu uyumsuzluğu değil de daha ciddi bir baskı, bir sıkıştırma, sevgisizlik, ilgisizlik mi var diye buna bakmak lazım. Bazen evet, hocam ilgi çekmek için yalan söylüyor. Evet, çünkü ilgisi eksik kalıyor. Ama hocam ne yaparsak yapıyoruz işte, kalemi var, defteri var. Kalemle, defterle, kitapla, bisikletle efendim ilgi tamamlanmıyor ki. Sohbet etmek, vakit geçirmek, dışarı çıkıp bir yürüyüş yapmak, ona özel birlikte yapmak. Biz hep zaten her şeyi beraber yaparız ama birey olarak hanım sen, abla, kardeş vesaire değil. Veya işte beyefendi eşinle sen değil. Birebir olarak da vakit ayırmak, vakit geçirmek. Onun hayallerine saygı duymak, hep eleştirmemek. Bazen böyle durumlarda da bu yalan davranışları sürekli azar, dayak, kötü söz işittiği zaman ilgi çekmek için, kendi değerini hissetmek için belki ev içinde olmasa da toplum içerisinde bunları gerçekleştirebiliyor çocuklar. Yani lise seviyesine gelmiş, sırf ilgi çekmek için okul içerisinde rehberlik öğretmeni arkadaşımız paylaşıyor. Öyle yalanlar, öyle profesyonel diyor ifadelerde bulunuyor ki çocuk şaşarsınız hocam diyor. Aileye biraz bakalım dediğimizde ailede baskı, zorlama veya parçalanmış bir ailede zaten çocuk değersiz, maddi imkanları yetersiz. Hep bunları gizleme ihtiyacı duyuyor ve bu davranışı bundan gerçekleştirmiş oluyor. Burada biraz ciddiye almak gerekiyor. Ne var acaba diye kök probleme bakmak gerekiyor. Yani çocukta yansıyan bu davranış problemini söndürmekten ziyade acaba neden kaynaklanıyor diye kaynağa bakarsak yansıyan durum da yavaş yavaş konuşarak ya da bu davranışı kendisiyle paylaşarak geride bırakılabiliyor. Siz izin vermiyordunuz, o yüzden yaptım diyebiliyor mesela. Peki biz buna nasıl izin verebiliriz? Hangi şartlarda izin verebiliriz? Belki daha detaylı neyse o yalan söylediği durumun tehlikelerini ve tehditlerini birlikte daha ayrıntılı konuşabiliriz. Yine isim vermek istemeyen bir hanımefendi, hocam 12 yıllık evliyim, eşim çoğu akşamlarda evde yok, maça, spora, arkadaşlarıyla takılmaya gidiyor, geç geliyor ve geldiğinde de hiçbir şey yokmuş gibi yatıyor. Ne konuşma ne muhabbet, bazen patlıyorum, bana neyin eksik, evimiz var, açta değiliz, açıkta değiliz, şükür halimize diyor. 3 çocuğumuz var, okula giden var, dersi olan var, sorunları olan var, hepsiyle tek başıma uğraşmaktan yoruldum. Ne yapmalıyım, ne önerirsiniz? Sizi de meşgul ettim, özür dilerim. Evet, hayır, meşgul etmediniz. Özürlük bir durum yok. Evet, burada başka bir şey var. Bir aidiyet problemi var. Burada beyefendinin ailesine olan aidiyet problemi, ailesiyle vakit geçirme noktasında bir rahatsızlığı var. Tabii bunu oturup bir muhabbetli zamanda konuşmak lazım. Bu normal mi, doğru mu? Her şey gerçekten senin dışında benim mi ilgilenmem gerekiyor? Senin ilgilenmen gerekmiyor mu? Bu aidiyet probleminin kökeninde yanlış yorumlama, babayı, aileyi, evliliği yanlış yorumlama da olabilir. Ya da bir tahammülsüzlük, evden uzaklaşma, rahat edememe de olabilir. Dolayısıyla bu problemi aşmak için biraz daha fiziksel birlikteliğe, biraz daha duygusal birlikteliğe, biraz daha sosyal birlikteliğe beyefendiler olarak önem vermemiz gerekiyor. Yani mümkün mertebe yemeklerde olmaya çalışmamız, mümkün mertebe hafta sonları belli vakitlerde bir arada olmaya çalışmamız, mümkün mertebe alışverişi birlikte yapmaya çalışmamız, mümkün mertebe evin temizliği veya diğer ihtiyaçlarında birlikte zaman geçirmemiz bu aidiyeti toparlar ve geliştirir. Çünkü biz zaten nikahla birlikte, nikahın kerameti bu, birbirimizle bir muhabbet bağı kurduruyor Rabbimiz. Art niyetimiz veya dirençlerimiz, kendi kendimize koyduğumuz zihinsel, fikirsel engellerimiz yoksa, işte kadın milleti diyerek, erkek milleti değil mi diyerek, böyle ön yargılarımız, fitne fesatlarımız içimizde yoksa, fark ettiğimiz veya fark etmediğimiz zaten bir bağ oluşuyor. O bağı geliştirecek bir rutinler var, birlikte yapabildiklerimiz. Bir de o rutinler içerisinde farklı farklı değişiklikler, hani ticarette kullanılır ya bazen, inovasyon. Aynı gofreti farklı bir şekilde satar. Aynı gofretin içerisine başka bir madde ekler, yine satar. Paketini değiştirir. Bir bütün olarak değil de parça parça paketleyerek satar. Veya onu daha uzun satar. Hiç beklemediğiniz bir oranda. Bunun gibi evlilik içerisinde de aslında bir gofret yemek gibi. Bazen parça parça yersin, bazen uzun yersin. Bazen herkes çikolata üzerine dökerken sen sütlü
bir veya işte bazen denk geliyorum baklavalısı falan çıkmaya başlamış bazı gofretlerin. Yani bu inovasyondur. Aynı şeyi ama farklı birlikteliklerle duygusal, fiziksel, sosyal yaşamda birlikte ortak hareket ederek, tabii ki bu arada şunu demiyorum. Beyler kimse kendine özel zaman ayırmasın. Arkadaş artık yok. Spor, mipor, maç neymiş öyle. Akşam buluşmaları baş başa. Hayır, bunlar da olacak. Haftada bir olur, iki olur. Duruma göre hafta sonu olur, hafta içi olur. Duruma göre öğleden sonra olur, akşamdan sonra olur. Bunlar da olmalı. Ama bu sadece senin için değil. Bu hanımefendi için de olmalı. O da arkadaşlarıyla buluşabilir. O da bir araya gelebilir. O da çocuk varsa çocuksuz bir araya gelip biraz kendini, zihnini dinlendirmek isteyebilir. Birlikte bu süreci inşallah konuşabilirseniz en başta empati diliyle konuşabilirseniz, sen dili suçlayıcı dille değil de empati diliyle konuşabilirseniz inşallah daha güzel sonuçlara ulaşabiliriz. Efendim, bugünkü birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için. İnşallah yeni programda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.